bir gecede 70 kez cinsel ilişkide bulunan Mevlana. Şimdi öyküyü okuyoruz. Öyküyü Gelin Yüzleşelim kitabından aynen size aktarıyorum. Mevlana'nın eşi Kira Hatun, Mevlana'nın eşinin adı Kira, bu da tartışmalara yol açmıştır. Kira'nın Rumca olduğu ve eşinin de Rum olduğu söylentileri vardır. Reddedenler de vardır, böyle olduğunu da söyleyenler vardır ama bu konumuzun dışındadır. Okumayı sürdürüyoruz. Mevlana'nın eşi Kira Hatun bir gün aydınlanmış içinden şöyle düşündü. Kendi kendine düşünüyor Kira Hatun, kimseye konuşmuyor, kendi kendine düşünüyor. Şöyle düşünüyor. Mevlana Hazretleri epeydir zamandır az yemek, az uyumak, sema yapmak, oruç tutmak, bilgiler saçmak ve söz söylemek hususunda çok mübalağa ediyor. Mübalağa biliyorsunuz, abartıyor. Çok abartıyor. Çetin riyazet çekiyor. Riyazet de namazlar kılmak, nefsini körletmek için dualar etmek. Çetin riyazet çekiyor ve bundan dolayı bize hiç iltifat etmiyor. Cinsel yakınlık göstermiyor. Acaba beşer sıfatından, beşer insan biliyorsunuz, insan sıfatından ve şehvetten onda hiçbir iz kalmadı mı? Yoksa iştihası tamamen söndü de o lezzetten vaz mı geçti? Bunları Mevlana'nın karısı Kira Hatun kendi kendine düşünüyor, aklından geçiriyor. Mevlana uzun zamandır kendisiyle cinsel ilişkide bulunmamış, yaklaşmamış, ona ilgi göstermemiş. Kira Hatun da kendi kendine düşünüyor. Acaba artık bu dünya zevklerinden tamamıyla elini ayağını mı çekti? Artık bize de ilgisi kalmadı mı? Cinsel iştahı kalmadı mı diye Kira Hatun, Mevlana'nın eşi kendi kendine düşünüyor. Ve bakın ne oluyor. Gene devam ediyoruz. Hemen o gece Mevlana Kira Hatun'u ziyaretle şereflendirdi. Ve kükremiş mest bir aslan gibi, mest kendinden geçmiş, kükremiş, kendinden geçmiş bir aslan gibi 70 defa muamelede bulundu. Muamele dediği cinsel ilişkide. Nihayet Kira Hatun Mevlana'nın elinden medresenin damına kaçıp bağışlanmasını istedi. Fakat Mevlana Hazretleri daha tamam olmadı diye ısrar etti. Şimdi bir daha toparlayacak olursa Kira Hatun kendi kendine düşünüyor. Mevlana Hazretleri artık çok dua ediyor, çok namaz kılıyor, sema ediyor. Ama artık dünyevi işlerden tamamıyla elini eteğini çekti. Bana olan ilişkisi de kalmadı gibi, artık şehvet duyguları yok mu? İyicene bitti mi diye kendi kendine düşünüyor. Ama Mevlana demek ki karısının, bu hikaye onu anlatmak istiyor. Karısının aklından geçenleri bile hemen anında duyuyor, anlıyor. Ve o gece Kira Hatun'u ziyarete geliyor. Kükremiş bir aslan gibi bir gecede 70 kez eşiyle cinsel ilişkide bulunuyor. Zavallı kadın bıkkın, kaçacak. Kaçıyor, dama kaçıyor, medresenin damına kaçıyor. Yeter daha diyor, bağışlanmasını istiyor öyle düşündüğü için. Fakat Mevlana Hazretleri daha tamam olmadı diyor. Şimdi değerli dostlar, ben size bunları Gelin Yüzleşelim kitabında yazdım. Kitabımın 55. sayfasında bunu okuyanlar görecektir. Kitabımda yorum yapmadım. Sadece bu hikayeyi anlattım, aktardım, koydum, yorum sizin dedim. Fakat burada, bu konuşmamda sizlerle bir yorum yapalım, bazı soruları da soralım. Önce kitap hakkında, bunu nereden aldım? Evet, kaynağını gösterelim. Bu kitap, Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbelerinden alınmıştır. Şimdi size o kitabı gösteriyorum. İşte biraz önce size anlattığım öykünün, hikayenin alındığı kitap bu. Ariflerin Menkıbeleri yazan Ahmet Eflaki. Şimdi kitabın yazarı Ahmet Eflaki Türkistan'da doğmuş.
Daha sonra Anadolu'ya gelmiş, yerleşmiş. Anadolu'ya gelmiş ve Konya'da yerleşmiş. Bir din alimi, hatta astronomi alimi de olarak biliniyor. Konya'da Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ile görüşüyor ve Sultan Veled'in oğlu Arif Çelebi'nin de müridi, talebesi oluyor. Yani görüyorsunuz Mevlana'nın kurduğu tarikat, Mevlevi tarikatı nasıl oluyorsa babadan oğula geliyor. Mevlana ölüyor, oğlu şeyh oluyor. O ölünce onun da oğlu şeyh oluyor. Ve böylece tarikat babadan oğula tıpkı padişahlık gibi sürüp gidiyor. Ve bu kitabın yazarı, biraz önce size hem kitabı gösterdim hem de kitaptan alıntı yaptığım hikayeyi anlattım. Ahmet Eflaki, Mevlana'nın torununun zamanında tarikata girmiş ve tarikat şeyhi o zaman Arif Çelebi, Mevlana'nın torunu, onun da müridi yani talebesi olmuş. 1360 yılında ölür bu kitabın yazarı Ahmet Eflaki ve öldükten sonra da Konya'da Mevlana'nın türbesine yakın bir yere de gömülmüştür. Ariflerin Menkıbeleri adlı kitap Mesnevi'den sonra, Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'den sonra en çok öne çıkan, en çok beğenilen, en çok referans olarak gösterilen kitaptır. Farsça yazılmıştır. Sonradan Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkçe çevirisi biraz önce size kitabı gösterdim. 813 sayfadır. Şimdi Arif ne demek? Ariflerin menkıbeleri diyor. Arif'i bilirsiniz. Anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı kişi. Menkıbe ne demek? Din adamlarının ya da tarihe geçmiş yiğit kimselerin olağanüstü yanlarını anlatan, dilden dile yayılıp gelen öykü. Öyleyse Ariflerin menkıbelerini bugünkü Türkçe'yle şöyle söyleyebiliriz. Anlayışı güçlü kişilerin olağanüstü öyküleri. Ahmet Eflaki'nin Ariflerin menkıbelerini Farsçadan Türkçe'ye Profesör Doktor Tahsin Yazıcı 1922'de doğup 2002'de ölmüş. Profesör Doktor Tahsin Yazıcı tarafından çevrilmiştir. Profesör Doktor Tahsin Yazıcı Fars dili, Fars edebiyatı, Fars kültürü akademisyeni. Şimdi bu tanıtımları, bu açıklamaları yaptıktan sonra gelin birkaç soru soralım. Bir erkeğin bir gecede 70 kez cinsel ilişkide bulunabilmesi tıbben, biyolojik, fiziki olarak mümkün müdür? Sıradan bir erkek için mümkün olmayan bu yapıdaki Mevlana, Allah tarafından olağanüstü bir varlık olarak mı yaratılmış? Veya anlatılmak istenen bu mudur? Yani Mevlana sıradan bir adam değil, olağanüstü bir adam. Bir gecede eşiyle 70 kez cinsel ilişkide bulunuyor. Gene soralım. Bir erkek kendisiyle cinsel ilişkiden bitkin duruma düşüp kaçan eşinin arkasından gitme daha tamam olmadı diye haykırır mı? Bir erkeğe yakışır mı? Cinsel ilişki sevgiye dayanan bir ilişkidir. Eşiniz o cinsel ilişkiden bıkmış, yılmış, üst üste 70 kez Allah aşkına kaçıyor ve ona rağmen gel daha bitmedi diye arkasından bağırıyor. Bir erkeğe yakışır mı? Sıradan bir erkeğe yakışmayan bu tavır sözde din adamı Mevlana'ya yakışır mı? Şimdi Mevlana aşıklarına, Mevlevilere soruyorum. Mevlana'nın eşiyle bir gecede 70 kez cinsel ilişkiye girip hala doymamış olmasının tasavvufi anlamı nedir? Çünkü bu, değerli dostlar, bu Mevleviler, Mevlana aşıkları bana telefon ederek, yazı yazarak, Facebook'ta ve kendi Facebook'larından iletiler göndererek bana şunu diyorlar. Sen tasavvuf nedir bilmezsin ki. Tasavvufu bilmediğin için de Mevlana'nın Mesnevisini de anlamıyorsun, Mevlana'yla ilgili hikayeleri de anlamıyorsun, Mesnevi'de yazılanlarında, Mevlana'yla ilgili anlatılan öykülerinde hepsinin tasavvufi bir anlamı varmış. Haydi bakalım şimdi, Mesnevi madem ki çok anlamlı, biz tasavvuf bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Bu doğrudan böyle sıradan bir dille anlatılmış bir hikaye.
Bu hikayenin de tasavvufi anlamı nedir? Sufiler buna ne diyor? Sizin akademisyenleriniz buna ne diyor? Bunları bize anlatır mısınız? Yani şu yola gitmeyin lütfen. Bu anlatılan hikayenin gizemli bir yanı yok. Doğrudan doğruya anlatılan bir cinsel ilişki olayı anlatılıyor. Bu tasavvufi, sufi, mufi diye başka yönlere çekmeyin. Bunun anlamını herkesin anlayacağı dilden anlatın. Mevleviler bu Mevlevi tarikatı gene bana gelen bilgilerden, iletilerden anlıyorum değerli dostlar. 14 yaşındaki çocuklarımıza, demek ki daha gençleri de var, Mesnevi'deki sapı porno hikayeleri, işte biraz önce anlattığım hikayeleri anlatarak bizim genç çocuklarımızın beyinlerini çöplüğe döndürüyorlar. Mevleviler Mesnevi'deki akıl dışı, mantık dışı, fen bilimleri karşıtı, kadın karşıtı, Türk düşmanlığı beyitleri ve sapık porno hikayelerle ve Ahmet Eflaki'nin biraz önce anlattığım, daha 813 sayfa çok hikayeler var. Kitabımda örneklerini anlattım. Abuk subuk hikayelerle çocuklarımız, gençlerimiz zehirlenmekte, genç beyinleri çöplüğe çevirmektedir. Tüm yurtseverleri, gerçek milliyetçileri, başta Mevleviler olmak üzere tüm tarikatlara, mezheplere, bunları yayanlara, bunların şeyhlerine, şıhlarına karşı ayaklanmaya çağırıyorum. Teşekkür ederim.